Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kuzey ışıkları ile ilgili vlog hazırlıyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, kuzey ışıklarını izleyeceğimiz Murmansk'taki evimize geldik. Birkaç gün burada kalacağım. Kuzey ışıklarını izleyeceğiz. Hemen arkamda da kaldığımız evler var. Birazdan onları da göstereceğim sizlere. Etraf bu şekilde. Her yer bembeyaz. Hava güneşli. Harika bir ortam var şu anda. Şurada bir mini pistimiz var. Burada böyle simitlerle kayılıyor. Size biraz Murmansk şehrinden bahsedeceğim. Murmansk şehri Rusya'nın en kuzeyinde, daha doğrusu dünyanın en kuzeyinde bulunan en büyük şehirlerinden birisi. Yaklaşık 280 bin nüfusu var. Yoğunluk olarak sanayi ve inşaat yapıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda da çok önemli bir yere sahip Murmansk. Almanların çok ele geçirmek istediği noktalardan birisi. Almanlar Petersburg'a saldırdığı zaman Petersburg'un düşmemesinin en önemli etkenlerinden birisi de Murmansk'tı. Buradan mühimmat, gıda ve malzeme takviyesi yaptıkları için Petersburg direnebildi ve Almanlara eline geçmedi. O yüzden Almanlar için de Ruslar için de çok önemli bir yere sahip burası. Murmansk aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de yer alıyor zaten. Murmansk'ta hava sıcaklığı -30 ve -40'ları görüyormuş. Ama şu anda 0 ile -3 arası civarında. O yüzden Petersburg'daki gibi üstüme içlik, polar vesaire giymedim. Sadece sivit ve mont var. Sadece onunla geziyorum. Çünkü hava şu an çok iyi. Gece de çok iyiydi. Murmansk, kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz en yoğun bölgelerden birisi. Murmansk'ın kuzeyinde deniz kıyısında olan bir yere geldik şu anda. Akşam buradan izleyeceğiz kuzey ışıklarını. Hemen şurası da deniz. Donmuş deniz var burada. Murmansk'taki gezime kısa bir lezzet molasıyla devam ediyorum. Şehrin en popüler mekanlarından biri olan Terasa restorandayım. Burada ilk kez vişne sosuyla servis edilen geyik eti denedim. Tatlı ve ekşinin mükemmel dengesiyle birleşen bu et beklediğimden çok daha yumuşak ve oldukça aromatikti. Ama bununla da kalmadım. Bir de geyik eti pizza denedim. Alışılmışın dışında ama kesinlikle denemesi gereken bir lezzetti bence. Ve tabii ki son olarak da Rusların meşhur tatlısı olan medoviki denedim. Kat kat ince hamur ve balın o eşsiz uyumu gerçekten günün en güzel kapanışı oldu benim için.
Evet arkadaşlar, şimdi size Rusya'daki marketleri de göstermek istiyorum. Nasıl ürünler var, fiyatlar nasıl? Şimdi onları göstereceğim. Rusya'da peynir çeşitliliği oldukça bol ve fiyat çok uygun. Şu küçük parça 140 ruble, ortalama 40 lira civarı. Kaşar peyniri gibi bir peynir var burada. Yaklaşık 110 ruble. Şarküteri reyonu burada bol. Domuz eti olduğu için bol seçenek var. Burada kurutulmuş balıklar çok ilgi görüyor. Bu kısımda tavuk ve domuz etinden yana. Ürün konusunda oldukça çeşitlilik gördüm. Yani bize göre olmayan ürün neredeyse yok diyebilirim. Yani ortalama bir süpermarkette şu küçük baby mısır bile var. Kuşkonmaz, filiz sebzeler, mantar, kavun var ya, üzüm var. Burada şöyle bizim bayramlık şekerleri gibi şeker reyonu var. İstediğinizi böyle kiloyla alabiliyorsunuz. Buradan alıp burada hemen tartabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, maalesef bugün göremedik. Hava aşırı kapandı. Kar bastı, kar yağıyor şu anda tekrardan. Gece çok kar yağdığı için dün kuzey ışıklarını izleyemedik. Hava aşırı kapalıydı. Bugün tekrar deneyeceğiz şansımızı. Burada hava olayları çok değişik. Bir anda kar bulutları geliyor, yağıyor. 5 dakika sonra hiç kar yağmamış gibi ya da hava hiç kapanmamış gibi bir anda açılıyor, ay görünüyor, yıldızlar görünüyor. Ama dün çok sık bulut geçişi vardı ve kar yağıyordu hep. Ondan dolayı kuzey ışıklarını göremedik. Ama akşam tekrardan şansımızı deneyeceğiz. Bakalım, inşallah görürüz. Bu şekilde olmasının sebebi de bulunduğumuz bölgenin, Murmansk'ın Kuzey Kutup Dairesi'nde yer almasından dolayı, yani kuzeye çok yakın olduğu için bulutlar çok hızlı yer değiştiriyor. Şimdi birazcık etrafı dolaşayım diyorum. Gece kuzey ışıklarını izlediğimiz donmuş denizin üzerinde dolaşmak istiyorum birazcık. Sonrasında da biraz çalışmayı planlıyorum. Zaten akşam erken oluyor. Yeme içme sonrasında da tekrar kuzey ışıkları denemesi.
Bu kısım iskele. Hemen şu kenarda ağaçların olduğu yerden itibaren karşılar komple deniz. Hemen şu tarafta da böyle tekneler var. Buraya bağlamışlar. Üstleri şu an karla kapanmış. Şu anda donmuş denizin üzerinde yürüyorum. Size dün de bahsettiğim gibi kuzey ışıklarını bu donmuş deniz üzerinden izliyoruz. Dümdüz bir alan var. Gökyüzünü açık bir şekilde görebiliyoruz buradan. Hem de evimize çok yakın. Hemen şurada. Hazır gelmişken de biraz donmuş denizin üzerinde yürüyelim. Sonuçta her zaman donmuş deniz üzerinde yürüyemeyeceğim. Keyfini çıkaralım. Kaldığımız yer böyle geniş bir araziye sahip bir yer. Burada böyle küçük tiny house'lar var. Büyük restoran var. Bizimki gibi bungalovlar var. Şöyle bir restoranları var. Kapalı mı şu anda? Здравствуйте. Где другой хаски? Их вот там много. Там. Да, они вот там все. Спасибо. Burada haskiler de var. Bunlara burada bakıyorlar. Şu da alfa. Burada yuvaları var haskilerin. Bunlar biraz daha minyon tipli husky. Kısa boyu, biraz daha bodur gibiler. Bizim alfa. Şurada da fino gibi bir tip var. Tipe bak. Heyecanlı. Tam alfa.
Şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Burası Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için gün batımı saat 3.30-4 civarı oluyor. Şu anda saat 2.30-3 gibi güneş batmaya başlıyor. Gün doğumu ise yaklaşık 10 gibi gün doğumu oluyor. Şu anda saat 11.30-12 civarı. Hava sıcaklığı eksi 10 derecelerde. Belki hissedilen daha yüksek olabilir. Hava şu anda açık. Tam kuzey ışığı izlemelik diyebilirim. Yıldızlar görünüyor. Şimdi kuzey ışıklarını izlemek için alana geçiyorum. Bugünü de bu şekilde bitireceğiz sanırım. Yarın buradan ayrılıyorum artık. Kısa bir Murmansk şehir turu yapıp Murmansk'tan ayrılacağım artık.
Şimdi nükleer Lenin buz kıranını gezeceğiz. Murmansk'taki bir sonraki durağım dünyanın ilk nükleer buz kıranı olan Lenin nükleer buz kıranı oldu. 1959 yılında hizmete giren bu dev gemi kalın buz tabakalarını yararak Arktik rotalarında gemilere güvenli bir geçiş sağlamak için tasarlanmış. Nükleer enerjiyle çalışan yapısı sayesinde haftalarca hatta aylarca durmaksızın görev yapabiliyor ve en zorlu kutup koşullarında bile yoluna devam edebiliyordu. Yaklaşık 134 metre uzunluğundaki Lenin dönemine göre oldukça ileri bir mühendislik harikasıydı. Ama onu asıl etkileyici kılan şey sadece gücü değil, aynı zamanda kendi içinde adeta küçük bir şehir gibi olması. Geminin içinde mürettebat için yaşam alanları, sosyal alanlar, bir hastane ve hatta tam donanımlı bir ameliyathane bile bulunuyor. Çünkü bu gemi bir kez sefere çıktığında yaklaşık bir yıla kadar karaya dönmeden denizde kalabilecek şekilde tasarlanmış. Dar koridorlarında yürürken, kontrol odalarına göz atarken ve o devasa makine dairesini gördüğünüzde kendinizi bir anda Soğuk Savaş döneminin ortasında hissediyorsunuz. Yıllarca Arktik Okyanusu'nda aktif görev yapan bu efsane gemi bugün Murmansk'ta müze olarak ziyaretçilere açık. Gemiye giriş için böyle bir liman var. Buradan giriş yapıyoruz. Giriş ücretleri tek kişi 600 ruble. Grup olarak İngilizce rehberle girmek isterseniz de 170 dolar gibi bir ücreti var. Burası 2. Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlere adanmış bir yer. Murmansk da bu savaşta çok önemli bir yere sahipmiş. O yüzden böyle bir anıt yapılmış buraya ve bunun gibi Rusya'nın diğer şehirlerinde de varmış. Murmansk'ın en önemli özelliği ise buradaki fiyortun donmaması. Bundan dolayı savaşta da gemilerin yüzebilmesine olanak sağlamış. Hemen aşağı tarafında da Murmansk şehrini panoramik görebileceğimiz bir yer var. Burada da toplar var. Burada savaşa katılan Rusya'daki şehirlere isimleri yer alıyor.
arkadaşlar, dün akşam Moskova'ya geldik. Bugün de şimdi şehri gezeceğim. Ama ilk izlenim olarak şunu belirtmek istiyorum. Burası diğer gezdiğim iki şehre göre çok daha soğuk. Murmansk'ta -10'ları gördük ama bu kadar böyle kuru bir soğuk görmedik. Yani elimi dışarıya çıkaramıyorum. Şimdi şehri gezeceğim. Size akşam da şehri göstermek istiyorum aynı zamanda. Sonrasında birkaç gün kaldıktan sonra artık Rusya gezimi bitireceğim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Petersburg'daki gibi Moskova'yı çok gezmeyeceğim. Sadece görülmesi gereken yerleri göreceğim. İçlerine girme planım yok. Yüzeysel size göstermeye çalışacağım. Bir sonraki Moskova gezisinde artık detaylı gezi yaparım diye düşünüyorum. Daha böyle sıcak havada. Çünkü çekim yapmak da çok zor oluyor. Şimdi gezmeye başlayalım. Şehir soğuk olduğu için ara ara böyle kafelere, restoranlara girip ısınıp çıkıyorum. Daha doğrusu bir şeyler yiyorum, içiyorum. Şehri böyle gezmek çok daha kolay oluyor. Aksi halde yarım saat, bir saat dışarıda olduğunuz zaman üşümeye başlıyorsunuz ve şehri bu şekilde gezmek çok zor oluyor. Burada tavuk döner yapan bir işletme bulduk. Büyük ihtimalle bunlar da ya Özbek ya Kırgız zaten. Aa bu olmadı, kesilmişten Olmadı. koyuyor. Hazır tavuktan koyuyor bu. Hacım bu bakteri üretir. Zaten soslu ya. Biz yemeyeceğiz tabii ki de. Döneri göstersene. Tavuğu göster. Oh my god. Yani onu yersin tabii, baksana sosa. O kadar sosta. Çok fena rüzgar esiyor şu an. Şimdi Kızıl Meydan'a çıkan bir cadde var burada. Yürüyerek hem şehri keşfediyorum hem de buradan Kızıl Meydan'a geçeceğim. Moskova'nın mimarisi Petersburg gibi değil. Petersburg'un mimarisi gerçekten böyle sokaklarda yürürken sanat eserlerinin yanında yürüyormuşsunuz gibi böyle tüm binalar, bir heykeller var. Burası biraz daha şehir gibi, evet, bazı yerlerde var ama Petersburg gerçekten çok daha keyifli bir şehir. Tekrar gelirsem Rusya'ya kesinlikle Petersburg'a gelirim. Petersburg'da bir de yazın beyaz geceleri görmek isterim. Mayıs-Haziran ayları arasında şimdi nasıl hava erken karanlıyorsa bu aylarda da hava gece aydınlık oluyor. Farklı bir deneyim olacağından dolayı bunu Petersburg'da yaşamak isterim açıkçası. Hemen bu sağ tarafta dünyanın ilk AVM'si olarak bilinen bu AVM var. Zaten az ileride hemen şu duvarları gördüğünüz yerde Kızıl Meydan. Evet arkadaşlar, Moskova'da dünyanın ilk AVM'si olan GUM AVM'deyiz. Burayı dolaşıyorum böyle biraz. Lüks markalar, lüks mağazalar var. Yapı olarak da çok tarihi bir yapısı var. Şunu da belirtmek istiyorum. Dışarıda dolaşmak aşırı derecede zor. Çekim yapamıyorum. Elim çok üşüyor. Moskova'yı büyük ihtimalle bu şekilde atlatacağım gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, Kızıl Meydan'a geldim. Rusça'da Krasnaya Ploshchad diye geçiyor burası. Hemen arkamda Kremlin Sarayı var. Hemen onun yanında da Aziz Vasilis Katedrali var. Bu meydana böyle bir Luna Park gibi bir yer kurmuşlar. Aynı zamanda işte içerisinde standlar var. Burada küçük yemek yeme alanları var. Aynı zamanda da alışveriş yerleri var.
Moskova'yı Ankara gibi düşünebilirsiniz. Gezecek yerleri belli başlı ama böyle daha şehir gibi bir yer burası. Ama Petersburg ise her yeri, her sokağa gezilebilecek, yeme içmesi daha güzel ve daha uygun olduğu. Yani Moskova mesela ilk defa korna duydum. İlk defa. Moskova mesela daha pahalı. St. Petersburg'a göre lezzetler bence bir tık aşağıda. Böyle bir şehir. O yüzden kesinlikle Petersburg diyorum ben. Hemen bu sağ tarafımda bir inşaat var. Adamlar dış cephesini bile orijinaline yakın bir şekilde brandayla kaplamışlar. Türk müsünüz? İyi, kolay gelsin. Burası hemen Kızıl Meydan'ın yan sokağı diyebilirim. Burada böyle restoranlar, alışveriş yerleri var. Aynı zamanda da yılbaşından kalma gibi gördüm. Yılbaşıyla ilgili böyle küçük seyyar arabalar var. Yılbaşı ağacı süsler gibi sokakları süslemişler. Şurada cam bir fanusun içinde böyle bir yılbaşı ağacı süslemişler. Şurada şöyle çok güzel bir bina var. Hava bir yandan tatlı tatlı kar yağıyor ama aşırı soğuk. Yani hissedilen -15 diyebilirim. Açıkta olan yerlerim donuyor. Şöyle bir İtalyan restoran var. Şimdi buraya gireceğim. Ama aşırı kalabalık. İçerisi full çekiyor. Sıra var kapıda. Подходите. Трделик. Еще раз. Трделик. Трделик. Подходим, не стесняемся. Корица без нутеллы? С нутеллой. Tırnelli. Трделик. Tırdelli. Tırdelliymiş tatlının adı. Kızıl Meydan'ın tam ortasına böyle büyük bir buz pisti kurmuşlar. Hemen yanında da böyle alışveriş yapılacak yanlar var. Buz pistinin az ilerisinde de Luna Park gibi böyle bir yer var. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Evlerin bazılarında böyle
mavi mor ışıklar var. Bunun sebebi de bu soğukta bitkiler yetişemediği için, güneş ışığını tam alamadığı için evlerde bu ışıkları yakıyorlar ki bitkiler bu ışığı alabilsin diye. Ondan dolayı böyle bazı evlerde mavi ışıklar görebiliyoruz. Moskova'da şöyle bir problem var. Özellikle benim kaldığım otelin civarında konum doğru çalışmıyor. Sizi başka yerde gösteriyor. Sanırım bölgede de jammer var. O yüzden bu konum hatası veriyor. Ama burada biz de gezerken harita kullandığımız için konum çok önemli. Veya taksi çağırırken de mesela konumunuza çağırıyorsunuz ama konum yanlış gösteriyor. Mutlaka buraya gelmeden önce bunun önlemini alın. Haritayı önceden indirmiş olun derim. Moskova'da bulunan bit pazarına geldim. Şimdi biraz burayı dolaşacağım. Böyle küçük küçük dükkanlar var ortada ve kenarlarda. Şimdi dükkanlardan birine giriyorum. İkinci el fotoğraf makineleri var. Magnetçi. Murmansk'ta 300-400 rubleye aldığımız magnetler burada 100 ruble. Gerçek silah satıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma herhalde. Askeri üniforma satıyor burada birisi. Rock and roll never die. Burada şöyle bir abinin tezgaha geldik. Jackson. Güzel karşıladı bizi. Patluşkaları var, böyle modalyonlar satıyor. Şurada kıyafetler var. Şurada kıyafetler var. Aynı zamanda böyle çocuklar için de her yaşa uygun elbiseler var. Şöyle. Bizim Paşabahçe ürününü satıyor. Burada bizim kardeş. Nerelisin kardeş? Assalamu alaikum. Özbekistan. Kyrgyzstan. Kırgızistan. Burada Paşabahçe'den almışlar, burada satıyorlar. Burada şöyle motorcu kıyafetli köpek. Şu üzerinde bir gemi var. Çok Kıbrıs yazıyor üstünde de. Magnetler ha? Aslı şeylere çok dokunma. Şurada hemen her şeyin matruşkası var. Arap krallarının, oyuncakların, Erdoğan'ın. Şurada oyuncakçı var. Kaşık çatalcı. Pazar çok geniş bir alana yayılmış. Şu arkalar, şu sol taraflar. Genellikle zaten şu yapıların olduğu yerlerde küçük küçük dükkanlar var. Burada da böyle bir alan var. Bu alanı da böyle bir yere kurmuşlar. Çok geniş bir alana yayılmış pazar. Her tür kablo bulunur. Telefon, batarya, ölmüş batarya. Köpek montunu giymiş, dışarı çıkmış. Adam şöyle arabanın arkasına seyyar kahve makinesi koymuş. Burada kahve satıyor. 150, 200, 300, 400 rubleye. Bu arada pazar kalabalık. Ruslar pazara geliyor. Gördüğüm kadarıyla buradan alışveriş yapıyorlar. Zaten Moskova'nın göbeğinde bir pazar burası. Şurada yine bir kurtlu ayı postu var. Очень дорогой. Kıyafet, kullanılmış kıyafet. Eldiven. Örme herhalde bazıları bunları. Şurada da bak teyze örmüş, buraya koymuş. Karlı bir Moskova havasında bir pazarı gezmece. Mimiklerim dondu. Çenemi oynatamıyorum artık. Aşırı soğuk. Hava yaklaşık eksi 11 derece. Bu insanlara da Allah kolaylık versin. Bu soğukta biz gezemiyoruz ki bunlar burada tezgahın başında beklemek zorundalar. Aşırı soğuk bir hava var. Şuradan diyorum ayakkabımızın içine keçe alalım. Keçe satıyorlar. Сколько стоит? 500. 5000.
Teyze bebeğe 5000 ruble dedi. Biz 5000 rubleyle Moskova'da 5 akşam yemeği yiyoruz ya. Маленький. Сколько стоит? Маленькие, они все 6 штук продаются в наборе. А все штук. Все 6 штук. Один штук. А по одной вот эти. Dur. Şu top. Вот эти нет. Только 6 штук. Вот Ha, эти. хорошо. Вот эти тоже без набора. Хорошо. Bu pazarın ismi İsmailovski Pazar. Moskova merkeze yaklaşık 20 dakikalık bir mesafesi var. Ben taksiyle geldim buraya. Şimdi şöyle hemen arkamda çok güzel bir mekan buldum. Onun içini göstermek istiyorum size. Harika bir dokusu var içerinin. Restoran nasıldı ama? Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir tık pahalıydı ama içerideki ambiyansa göre hak ettiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Rusya gezinin sonuna geldik. St. Petersburg'da başladığım, Murmansk'ta kuzey ışıkları izlediğim ve son olarak da Moskova'ya geldiğim Rusya gezimin sonuna geldik. Beni takip edip videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.